Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir açma tarifiyle geldim. Pamuk gibi yumuşacık, katları tel tel ayrılan şahane bir tarif. O zaman sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Kullandığınız suyun ve sütün mutlaka sıcağa yakın ılık olmasına dikkat edin. 2 çorba kaşığı kadar toz şeker ve 1 paket de instant mayayı içerisine ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar spatulamla şöyle bir karıştırıyorum. Şekerin içerisinde erimiş olduğundan emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ilave ettim. 1 tane yumurtanın akını, sarısını üzerlerine sürmek için ayırdım. Tekrardan şöyle malzemelerimi karıştırdıktan sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. Tekrardan şöyle hamur yoğunlaşana dek spatulamla karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra ellerimle yoğurma işlemine başlayacağım. Yapmış olduğum tarifte toplamda 5,5 su bardağı un ekledim. Sizlerin tarifte kullanacağınız unun miktarı, ununuzun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Açma yaparken mutlaka hamurunuzun kıvamı çok önemli. Ele yapışan bir kıvamda, gayet yumuşak bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra eğer elinizden sıyrılmıyorsa elinizi yıkadıktan sonra tekrardan hamur yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Ben elimi tekrardan yıkadım. Bu şekilde daha kolayca yoğruluyor. Hamuru iyice yoğurduktan sonra hemen üzerini kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık yarım saat kadar hamurumu mayalandırmaya bırakıyorum. Hamur gayet güzel bir şekilde mayalandı. Bu tarz tarifler yaparken mutlaka hamurunuz mayalıysa eğer hamurunuzun mayasını alın. Hamuru 1-2 dakika kadar bu şekilde yoğurdum. Eğer elinize çok yapışıyorsa bir miktar sıvı yağ sürebilirsiniz elinize. Hamur bu şekilde daha kolay bir şekilde toparlanacaktır. Hamuru masaya almadan önce öncelikle masamı bir güzel sıvı yağla yağladım. Yumuşak bir kıvamda olduğu için hamur yapışacaktır. Sıvı yağla yağladıktan sonra hamurumu masaya alıp açabildiğim kadar hamurumu genişletmeye başlıyorum. Bu yöntem gerçekten çok kolay bir yöntem. Teker teker uğraşmanıza hiç gerek yok. Hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 100 gram tereyağını hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar ince açarsanız açmalarınız da bir o kadar kat kat ve tel tel olurlar. Hemen bir katını üzerine kapattıktan sonra tekrardan kenardaki yağdan
Hamurun her tarafına gelecek şekilde sürdükten sonra ikinci katı da hemen üzerine bırakıyorum. Her tarafının yağlı olmasına dikkat edin. Ve son olarak da diğer tarafını da üzerine katladıktan sonra hamuru kesmeden önce açabildiğim kadar dikdörtgen bir forma getirmeye çalışıyorum. Çok fazla da inceltmenizi tavsiye etmem. Hamuru kıvırırken yırtılmalar, kopmalar meydana gelebilir. Hamur kesme aparatıyla hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra 2 parmak genişliğinde olacak şekilde parçalara ayırdım. Ve artık açmalarımın şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamuru kendi etrafında bu şekilde döndürerek yuvarlak formu verip hemen kenardaki yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Açma yaparken yapmanız gereken en önemli püf noktalarından biri mutlaka hamurunuzun gayet yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Bu kıvamı tutturursanız inanın açmalarınız da bir o kadar yumuşacık ve tel tel olacaktır. Diğer tüm açmalarımı gördüğünüz gibi aynı şekilde şeklini verip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Eğer çok ince geliyorsa hamurunuzu ikiye katlayarak da tersten olacak şekilde döndürüp yuvarlak formuna getirebilirsiniz. Açmalarımın tamamının şeklini verdikten sonra büyük bir tepsinin içerisine aldım. Diğer tepsim ufak geldiği için kenarda bir tane yumurta sarısını ayırmıştım. Fırça yardımıyla açmalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Açmalarınızın görüntüsünü daha çok kızarmış olarak seviyorsanız yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı kadar pekmez ilave ederek de açmalarınızın üzerine sürebilirsiniz. Kapanma kısımlarına da bir miktar çörek otu serpiştiriyorum. Dilerseniz susam veya haşhaş da serpiştirebilirsiniz. Bu aşamada fırınımı önceden ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı pişirdim ve fırınımdan aldım. Sizlerin de gördüğü gibi gayet güzel bir şekilde kızarmışlar. Sabah kahvaltılarına dilerseniz çay saatlerinizi çok pratik bir şekilde çok farklı bir yöntemle sizler de açma tarifini deneyebilirsiniz. Ve şimdi sizlere iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. İnanın pamuk gibi yumuşacık. Sizler de zaten görüyorsunuz, şahane bir açma tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler açmaların güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.